tatil o kadar pahalı ki günümüzde yurt dışı tatilleri çok daha cazip gelmeye başladı. Ama bu yeni olan bir şey değil. Avrupa tatillerinin Türkiye tatillerine göre daha ucuz olduğunu zaten daha önceden biliyorum. Fakat Amerika bu denklemin içinde daha önceden yoktu. Aktarmalı biletlerin 400-500 dolar kadar düşünüyorum arkadaşlar. THY ile kıyaslayınca neredeyse 1/3 fiyat. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Biraz bahar alerjim var, o yüzden gözlerim şişmiş durumda. Herhalde Türkiye'de tatil o kadar pahalı ki günümüzde yurt dışı tatilleri çok daha cazip gelmeye başladı. Ama bu yeni olan bir şey değil. Avrupa tatillerinin Türkiye tatillerine göre daha ucuz olduğunu zaten daha önceden biliyorum. Fakat Amerika bu denklemin içinde daha önceden yoktu. Bana Instagram'dan ve YouTube'dan gelen son mesajlara ve yorumlara istinaden anlıyorum ki milletimiz artık Antalya'ya, İzmir'e, Bodrum'a gitmek yerine Miami'ye gelmek istiyor. Kardeşim, abicim, Miami'ye tatile geleceğim. Nereden araba kiralarım? Nerede kalayım? Bana biraz anlatır mısın? Sıfırdan başlayanlar için Miami tatil videomuz hayırlı olsun. Bugünkü arka planımızda Miami'nin Doral adlı bölgesindeyim. Öncelikle dostlar, Amerika'ya gelebilmek için bir Amerikan vizesine ihtiyacınız olacak. Bu belki turist vizesi olur, work and travel vizesi olur, çalışan vizesi olur. Ama buraya tatile geleceğini varsayarak diyorum ki senin bir turist vizesine ihtiyacın var. Tatil planları yapmadan önce git konsolosluğun sitesine turist vizesi görüşmesi için bir randevuda bulun. Eğer ki turist vizesi almak istiyorsan adamların senin turist olduğuna inandırman lazım. Senin buraya bir şekilde gelip kalmayacağını anlamaları, inanmaları lazım. Türkiye'de memursun. Güzel bir işin var. Evlisin, ailen var. Çoluğun çocuğun var. Taşınamaz mal mülk sahibisin. Bunların hepsi senin Türkiye'ye geri döneceğinin kanıtıdır. Bunun için öncelikle bir vizeye başvur abi. Bu arada eğer ki yeşil pasaportun varsa Amerika'ya vizesiz gelemiyorsun. Yeşil pasaport Avrupa ülkeleri için geçerli. Amerikan hükümeti genelde vizeleri uzun dönemli veriyor arkadaşlar. Avrupa'ya giderseniz belki tatiliniz boyunca size vize verebilirler. Derler ki sen bize Almanya'da 10 gün kalacağını söyledin. Sana 11 günlük vize veriyoruz. Yani bir günlük sağ olsunlar lütfediyorlar. Ama Amerikan hükümeti genelde diyor ki al sana kardeşim 5 senelik 10 senelik vize. Vizeyi aldın veya cebinde vizen var. Tamam abi, ilk adımı hallettim. Şimdi gelelim Miami uçak bileti. Nereden alınır, nasıl alınır? Miami'ye uçak biletleri 2-3 şekilde oluyor dostlar. Aktarmalı olanlar, bir de THY'nin direkt Miami'ye İstanbul'dan direkt uçuşu mevcut. THY'nin fiyatları genelde mevsimine göre değişmekle birlikte 700-800 dolardan başlıyor. 1500-2000 dolara kadar çıkıyor. Bu ekonomi sınıfından bahsediyorum. İyi tarafı direkt 12 saatte geliyorsun. 11-12 saat sürüyor. Aktarma yok. Çocuklu aileler için eğer ki herhangi bir rahatsızlığınız varsa veya biraz daha rahatına düşkünsen bence bu THY'nin direkt uçuşunu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi fiyatlar ortalama 1200, 1300, 1500 dolar arası. Ama abi ben 20'li yaşlardayım. Benim için para zamandan daha önemli. Cebimde de zaten çok param yok. Ucuz olsun, benim olsun diyorsan aktarmalı biletlere bakmanı öneririm. Binlerce web sitesi var. En basitinden Google'a yazarsanız uçak bileti diye Google Flights'a gidebilirsiniz. O yoksa Skyscanner'a bakabilirsiniz. Expedia'ya bakabilirsiniz. Bunların hiçbirisi benimle sponsorlu falan değil. Ben kendi biletlerimi ve eşimin dostum biletlerini buradan aldığım için size de bunları öneriyorum. Orada aktarmaları görebiliyorsunuz. Aktarmaların arasında genelde 3 saat olması güzeldir. Hani 3 saat bir inersin, bir oturur, ihtiyaç molanı karşılarsın. Çayını kahveni içersin. İstanbul'dan kalkıyor uçak. Mesela Hollanda'ya iniyor. Hollanda'da 3-4 saat takılıyorsun. Hollanda, Amsterdam'dan Miami uçuyorsun. Ama eğer ki ekonomik durumu çok iyi değilse arada büyük fiyat farkı olabiliyor. Ben aktarmalı biletlerin 400-500 dolar kadar düşünüyorum arkadaşlar. Yani THY ile kıyaslayınca neredeyse 1/3 fiyat. Bu yüzden aktarmalı bilet kimi insanlar için çok da güzel bir fırsat aslında. Fakat şunu unutmayın. Aktarma yapıyorsanız mesela İngiltere Türk vatandaşlarına transit vize soruyor. Diyor ki sen eğer Londra'ya gelip havalimanından çıkmadan başka bir uçağa bineceksen havalimanından çıkmamana rağmen gene senin transit vize sahibi olmanı istiyorlar. Bu ne demek? Eğer ki sen bileti aldıysan ve Londra aktarman varsa, transit vize sahibi değilsen Londra'ya indiğin zaman adamlar seni reddediyorlar. Hop Türkiye'ye geri gönderiyorlar. Sen bunu sonradan fark ettiysen transit vize masrafına giriyorsun. Bu yüzden aktarma yapacağınız ülkenin Türk vatandaşlarına transit vize uygulayıp uygulamadığına lütfen
Bakın sonrasında havalimanında rezil olmayın. Adamın kapısının önünde 3 tane ördek, 2 tane güvercin. Arkada bir tane daha var. Abimiz buraya ama baksana kuş besleme düzeneği kurmuş, o yüzden geliyorlar. Uçak biletimizi de aldık. Çok güzel. Miami'ye ineceğiz. Peki nerede kalacağız? Bu gerçekten önemli bir soru. Birinci tercihimiz oteller olabilir. Bu tabii nasıl bir yerde kalmak istediğinize de bağlı. Tek başına geliyorsundur abi. Herhangi bir şekilde oda temizliğiyle uğraşmak istemiyorsun. Kahvaltıyla uğraşmak istemiyorsun. Merkezi bir yerde olsun. İstediğin bölgede bir otelde kalabilirsin. Bunun için tekrardan yine Bookings.com veya Miami Hotels yazarsanız zaten çıkacaktır. Orada fiyatları, verdiği hizmetleri, her şeyi görebilirsiniz. İkincisine Airbnb. Eğer ki kalabalık bir arkadaş grubuyla geliyorsanız veya rahat etmek istiyorsanız, yani rahattan kastım şu. Mesela gece geç vakitte ses yapmak istiyorsunuz, müzik dinlemek istiyorsunuz. Herhangi bir şekilde kimse size karışmasın, hiçbir göz sizi izlemesin istiyorsanız o zaman Airbnb tutabilirsiniz. Dostlar bunlar genel olarak aslında benzer fiyatta ama çok fazla tercihiniz var. İstersen Miami sahilinde tutar, şehir merkezinde tutabilirsin. Biraz daha kuzeye gidip North Miami, yani Kuzey Miami'de veya Hollywood'da, Sunny Isles bu taraflarda tutabilirsiniz. Dediğim gibi bu Airbnb veya otelleri Google'dan arayıp kendi istediğinize göre bulabilirsiniz. Amerika'ya uçakla uçarken elinize bir göçmenlik formu verecekler. Bu formda ilk gece nerede kalacağınızı yazmak zorundasınız. Yani buraya gelmeden önce kalacağınız yeri, evi, oteli, nerede yatacaksınız veya arkadaşınızda kalacaksanız onun adresini yanınıza almanız iyi olur. Çünkü bu formu uçakta doldurmanız gerekecek. Kalacak yer için ayırmanız gereken bütçede geceliği 50-60 dolardan başlar. Üst limiti yok. Yani 50-60 dolara muhtemelen paylaşımlı odada kalırsınız. Belki buraya 2-3 günlüğüne geliyorsunuz. Gezgin olarak geliyorsunuz. Kimi Asya ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde 50-60 dolara kral dairesi tutulabilirken burada maalesef paylaşımlı odaya anca gücünüz yeter. Dostlar gelelim araba kiralamaya. Eğer ki daha önce Amerika'ya gelmişsin, bilirsin ki Amerika'da New York, Los Angeles dışında toplu taşıma diye bir şey yoktur dostlar. Miami'de toplu taşımanın çok kötü olduğu şehirlerden birisi. Metro diye bir şey yok denecek kadar az. Sadece şehir merkezinde belki 20 tane falan durağı vardır. Yani Taksim'den Beşiktaş'a giden bir metro ağı gibi düşünebilirsiniz. O kadar zayıf. Buraya gelince ya Uber'e bineceksin. Bindiğin her Uber muhtemelen 10 dolardan 15 dolardan başlar. Gittiğin mesafeye göre üst limiti yoktur. Araba tutmanın bazı iyi tarafları olduğu gibi istediğin zaman özgürsün. İstediğin yere gidebilirsin. Kimseye hesap vermene gerek yok. Uber'i bekle, Lyft'i bekle vesaire, bunlarla uğraşmana gerek yok. Etraftaki şehirlere rahat rahat ulaşmak istiyorsan araba tutabilirsin. Araba kiralamak için de Miami Rental Car yazarsanız Google'a zaten önünüze bir sürü seçenek çıkacaktır. Oradan istediğiniz arabayı, İstediğiniz modeli kiralayabilirsiniz. Fakat bu arabayı kiralarken size şöyle bir akıl vereyim. Kesinlikle ama kesinlikle arabalarınıza sigorta, yani coverage, protection aldırın. Kesinlikle abi ben iyi şoförüm, bir şey olmaz, ben kendimi kurtarırım gibi saçma sapan erkekliklere girmeyin. Araba kiralamanız günlük 20 dolar 30 dolar tutacak. Adamlar kiralama esnasında oraya yazıyorlar ki günlük 15 dolara protection, yani sigorta ister misiniz? Tabii biz de çok iyi şoförüz ya. Diyorum ki ben istemem abi, 15 dolar şimdi nereden baksam 500 lira para. Az mı? Bir şey olmaz, ben iyi şoförüm, kurtarırım. Ama ne olur ne olmaz dostlar. Değil mi? Yolları bilmiyorsun, kuralları bilmiyorsun. Birisi gelip sana çarpsa ne yapacaksın? O yüzden kesinlikle ama kesinlikle sigorta, hatta bazı siteler kasko da veriyor. Tüm paket şeklinde bence ikisini de alın. Bu arada merak edenler için Türk ehliyetiniz burada ilk geldiğiniz 6 ay için geçerli. Yani herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Hertz, Avis gibi rent-a-car'lardan başka bir de Turo adlı bir uygulama var arkadaşlar. Bu Turo senin benim gibi normal vatandaşların kendi kişisel arabalarını başka insanlara kiraladığı bir uygulama. Turo bir aracı kurum. Bazıları diyecek ki abi ben rent-a-car'lar varken neden Turo kullanayım? Eğer ki Turo ile araba kiralarsanız dostlar karşınızda bir adet insan olacak. Yani iletişiminiz daha kolay olacak. Eğer ki Hertz, Avis gibi bir şirketten alırsanız karşınızda şirketin müşteri temsilcisi olacak. Bu iletişim biraz daha kötü. Aslında belki bir yerden de iyi gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta profesyonel firma. İkincisi rent-a-car'lar arkadaşlar çok da dakik değiller. 12'de alacağım diye uygulamada belirtiyorsun ya, rent-a-car uygulamasında. Gidiyorsun
orada havalimanında 30 tane adam var önünde. Onların hepsini beklemen gerekiyor. Turada böyle bir şey yok. Çünkü Turada zaten kişisel, ben kendi arabamı kiraladığım için birebir iletişim var. Üçüncüsünde eğer ki rent-a-car'larda mesela sen Ford Focus istiyorsun değil mi? Ford Focus'u seçtin. Adamlar elinde Ford Focus o anda yoksa sana onun muadili bir araba verecekler. Mesela sen çok rüya bir araba istiyorsun. Mustang, Chevrolet, Camaro veya Corvette. Bunları kiralamaya gittiğin zaman büyük firmalarda o anda envanterlerinde, yani ellerinde uygun bir Mustang yoksa sana diyorlar ki ya bizde Mustang yok, sana Challenger verelim. Dodge Charger verelim. Mercedes C300 verelim. C300 de Türkiye'deki C180 gibi düşünebilirsiniz. Ama Turo'da böyle bir şey yok. Birebir iletişimdesiniz. Adamın herhangi bir şekilde arabaları değiştirme, öyle kafasına göre bunu vereyim şunu tutayım deme lüksü yok. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Bir güzel yorumunuzu ve like'ınızı esirgemeyin. Ozfly is out.